Herkese selam. Bugün tam kıvamında ölçüleriyle nefis bir aşure tarifi vereceğim sizlere. Baştan sona videoyu tam izleyip yaptığım tüm ölçülere ve yapımına uyarsanız sonuç böyle mükemmel aşureler yapmak olacak. Yapımı da inanın çok kolay. Hazırsanız hadi başlayalım. Aşuremizi yapmak için malzemelerimizi hazırlıyoruz. 1 su bardağı nohutu tencereme alıyorum. 1 su bardağı kuru fasulyeyi tencereme alıyorum. 2 su bardağı buğdayı da geniş bir tencereye alıyorum. Ve bunları içerisine de su ilave ediyorum. Sularını koyacağım. Bir gece boyunca suyun içerisinde bekletip ıslatacağım. Ertesi günde sularını dökeceğim ve haşlamaya başlayacağım. Buğdayın içerisine de 2 litre su ilave ediyorum. Kuru fasulye, buğday ve aşuremizi akşamdan ıslatmıştık. Sabah da sularını döktüm. Kuru fasulye ve nohutun üzerine su ilave edip şu an haşlıyorum. Buğdayımın da suyunu döktüm. 2 litre de su ilave ettim üzerine. Şimdi orta ateşte onu da haşlıyorum. Buğdayımız haşlandı. Haşlama suyunu bakın kullanacağız aşure yapımında. Çünkü buğdayın bırakmış olduğu nişasta da aşureye kıvam verecek. Nohutlarımız da güzel bir şekilde haşlandı. Kontrol ettim, yumuşadı. Fasulyemiz de güzel bir şekilde haşlandı. Bu da çok güzel bir şekilde tadına baktım, yumuşadı. Şimdi nohutla kuru fasulyemizin suyunu dökeceğim. Ayrıca 15 adet kayısım var. Ufak ufak doğradım. Suda beklettim. 10 adet de incirim var. Küçük küçük doğradım. Onu da suda beklettim. Sularını süzeceğim. 1 su bardağı dut, 1 su bardağı da üzüm kullanacağım. Bunları da suda beklettim. Haşlamış olduğumuz buğdayın içerisine süzdüğüm nohutlarımı, 1 su bardağı nohutlu biliyorsunuz, ilave ediyorum. Kuru fasulyemi de ilave ediyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde de biraz şöyle bir karıştırıyorum. 1 su bardağı dut ilave ediyorum. Üzümü ilave ediyorum. İnciri ilave ediyorum. Islatmış olduğum bakın bu incir, kayısı, üzüm, dutları suda bekletme sürem bir 30 dakika falan bu arada. Hani çok fazla da bekletmedim. Kayısı ilave ediyorum. 1 portakal kabuğu rendesini ilave ediyorum. 1 portakal suyunu ilave ediyorum taze sıkılmış olarak. 2 yemek kaşığı kuş üzümünü de ıslattım, ilave ediyorum. Yarım çubuk tarçın ilave ediyorum. 3,5 su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. 5 adet de karanfili 1 bardak suda ocakta bir 5 dakika demliyorum. Süzeceğim, suyunu ilave edeceğim. Demlemiş olduğum 5 adet karanfil suyunu da süzüp üzerine ilave ediyorum. 1 çay kaşığı zerdeçal koyuyorum. Aşuremizin suyundan da ilave ediyorum. Bu aşuremize güzel bir renk verecek. Sadece renk vermesi için bu işlemi yapıyorum. Lezzete bir etkisi yok. Sadece 1 çay kaşığı zerdeçal koyuyoruz. Ayrı bir kasede böyle karıştırıyorum. Sunumlarda da gerçekten çok hoş bir rengi ve görseli olacak bu sayede. İlave ediyorum. Bir defa şöyle bir karıştıracağım. Rengin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel bir renk vereyim istiyorsanız bu da bir aşure yapımında, aşure tarifinde bir püf noktadır. Bir kasenin içerisine 1,5 yemek kaşığı buğday nişastası koyuyorum. Şöyle bu şekilde. Suyundan da ilave ediyorum içerisine. Karıştırıyorum. Nişastamızı da yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir yandan da yavaş yavaş karıştırıyorum. Biraz da isteğe bağlı gül suyu da şöyle ilave edebilirim.
Aşuremizi kaynayana kadar orta ateşin biraz üzerinde kaynatacağız. İyice kaynadıktan sonra da kısık ateşe alıp bir 15 dakikada kısık ateşte kaynatacağım. Ondan sonra da aşuremizin ilk sıcağını atmasını bekleyeceğiz. Aşuremiz ilk sıcağını attı. Hala sıcak durumda. Şimdi kuplara dolduruyorum. Bismillah. Hepsini bu şekilde dolduracağım. İki kepçe yeterli oluyor. Aşurelerimizi de kuplara koydum. 16 kup aşure çıktı. Aşurelerimiz iyice soğudu. Dışarıda bakın soğuttum. Buradaki amaç şu: iyice soğuttuktan sonra buzdolabına koyacağım. Ve buzdolabında da güzel bir şekilde dinlendireceğim. Bakın bazı aşureler mesela sulu olur. Ya da kıvamı tutmaz, bağlanamazsınız. Benim bu yöntemle yaparsanız gayet tam kıvamında yapmış olursunuz. Ölçüleriyle de anlattım zaten. Aşure bakın buzdolabına koymadan önceki kıvamı. Gayet harika gözüküyor. Bu da bir püf noktadır aşure yaparken. Buzdolabına koymadan önce dışarıda bu şekilde sıcağını atmasını sağlayıp iyice soğutun. Şimdi buzdolabına koyacağım hepsini ve dinlendireceğim. Buzdolabına koydum. Buzdolabında da dinlendireceğim. Buzdolabında da çok güzel bir şekilde de dinlendirdim. Gerçekten harika ve nefis oldular. Çok biraz daha böyle sulu olsun isterseniz mesela buğday nişastasını 1,5 yemek kaşığı değil de 1 silim 1 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Size kalmış. Çünkü tariflerde biraz sulu oluyor. Herkes yazıyor bu biraz sulu olmuş. Çok koyu olduğunda bu sefer çok koyu olmuş. Bence ideal kıvamı bu ama. Şöyle bir tanesinin de ölçüsünü sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle nefis duruyor. Şimdi canlı canlı bir kaşık alayım. Bismillah. Bakın arkadaşlar. Nefis oldu. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Serkan'ın Mutfağı ailesine katılın. Yeni tarifleri de kaçırmayın. Videolarımda birçok pratik yemek tarifinin, tatlı tarifinin, çorba tariflerinde bulabilirsiniz. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.